Merhaba, Mahya Işıklarına hepiniz ama hepiniz hoş geldiniz. Hadi Kütahya'ya gidelim, Emet ilçesine, Örencik köyüne. Bir Ramazan akşamındayız, Örencik köyünde. Yo, evlerden birine konuk değiliz, sokaktayız. Örencik köyünün bir camisi var. Fakat bu camiden okunan ezan köyün her yerinde duyulamıyor. Bu yüzden o ezan sesinin duyulmadığı evlerdekiler iftar açacaklar. Ne yapsınlar? Çocuklarını gönderiyorlar camiye yakın yere ki ezanın duyulduğunu haber verin de biz de orucumuzu açalım. Bir yığın çocuk toplanmış. Müezzinin ezan sesini duyar duymaz ezan okundu, ezan okundu diye koşarak evlerine geliyorlar. Harika bir görüntü. İşte o çocuklardan birinin yanındayız. Bir kız çocuğu, Gülten. Gülten okumaya çok meraklı. Çok zeki bir çocuk. Kitap okumayı çok seviyor. 9-10 yaşlarındadır Gülten. Kütahya'dan Eskişehir'deki bir akrabalarına gidecek. Yanında da bir başka akrabası var. O akrabayla beraber trende oturuyorlar. Hemen yanlarına bir adam geliyor. Çantasından gazete çıkarıyor ve gazetesini okumaya başlıyor. Tabii Gülten adlı çocuk bizimki okumaya meraklı ya. Şöyle göz ucuyla hep gazeteye bakıyor. Gözü gazetede Gülten'in. Yanındaki akrabası onu uyarıyor. Şşt, ayıp, ayıp, öyle bakılmaz, çok ayıp. Bu uyarı yetmiyormuş gibi Gülten bir de diyor ki gazeteyi okuyan adama, siz bitirince ben okuyabilir miyim? Bir sohbet başlıyor trende gazete okuyan adamla Gülten arasında. Aslında o beyefendi Cüneyt Mollaoğlu'dur. Afyon'daki Kudret gazetesinin sahibi. Cüneyt Bey bakıyor ki okumaya çok meraklı bir çocuk var karşısında. Sohbet de gelişiyor. Gülten ona öyküler yazdığını söylüyor. Öyle mi? Peki güzel kızım. Öyleyse bana bir öykünü gönder, gazetede basayım. Heyecanlanıyor Gülten. Nasıl heyecanlanmasın ki? Ama diyor Cüneyt Bey, öykünü mutlaka daktilo ile yazacaksın. Ne yapsın? Daktilosu yok. Eve geldiğinde bir çare buluyor. Bakıyor ki Kütahya Adliyesi'nin önünde arzuhalciler var. Arzuhalciler, dilekçe yazanlar. Tutuyor onlardan biriyle anlaşıyor. Ve 2 lira karşılığında, ki o yıllarda 2 lira çok iyi bir çocuk karşılığıdır. Yani bir çocuk ne bileyim pasta, şeker, oyuncak alacağına neden yazmış olduğu bir öyküyü 2 lira bedeline takdir ettirsin ki? Ama Gülten bunu yaptırıyor. Gönderiyor ve ilk öyküsü Afyon'daki Kudret gazetesinde çıkıyor. Ailesi İstanbul'a taşınıyor. Ortaokul öğrencisidir Gülten. Türkçe dersinde müfettiş geliyor sınıfa. Ve Gülten'in yanına oturuyor. Müfettişini tanımıyor. Nereden tanıyacak? Ders bittikten sonra Türkçe öğretmeni Gülten'in edebiyata meraklı olduğunu bildiği için sen kal kızım diyor ve onu müfettişle tanıştırıyor. Reşat Nuri Güntekin. Nereden bilsin Gülten o müfettişin Reşat Nuri Gültekin gibi ünlü bir yazarımız olduğunu? Zaten Reşat Nuri Güntekin de hiçbir zaman bilemedi ki yanında oturduğu o kız çocuğu Türk edebiyatının en güzel yazarlarından biri Gülten Dayıoğlu olacaktır. Gülten Dayıoğlu. Çocuk ve gençlik döneminin romanlarını yazan, o dönemin en güzel edebi eserlerini bize kazandıran Gülten Dayıoğlu'dur size anlattığım. Ve Reşat Nuri Güntekin onu kütüphanede görevlendirmiş. Ve ben Gülten Dayıoğlu'nun Fadiş adlı romanını okumuştum. 1971 yılıydı, evet değil mi? Evet, 1971 doğru. 1971 yılında çıkmıştı Fadiş. Çok etkilenmiştim. Fadiş'te ne vardı biliyor musunuz? Ramazan vardı. Anımsadı. İftar vakti ekmekleri pancar pekmezine banarak oruç açıyorlardı. Bu çok önemli çünkü Ramazanlarda özellikle iftar vakti oruç tatlıyla açılırdı. Demek ki bu gelenek Anadolu'da her yerde vardı. Pancar pekmezine banıyordu insanlar. Fadiş'te bunu anlatır Gülten Dayıoğlu. Sonra Fadiş'te değerlerimiz, hissi değerlerimiz buluşturulmuştur. Fadiş adlı romanda Gülten Dayıoğlu Ramazan bayramıyla Cumhuriyet Bayramı'nı çakıştırmıştır. Böyle bir bölüm de vardı. Gülten Dayıoğlu yıllar sonra
o Kudret gazetesinde yanında oturduğu o Kütahya Eskişehir tren yolculuğunda tanıştığı Cüneyt Mollaoğlu'nun basmış olduğu ilk öyküsünü çok merak ediyor. Kaybetmiştir kendisi öyküyü ve bir mektup yazıyor Kudret gazetesine. Bana o sayıdan bir tane gönderir misiniz benim ilk öykümden diye. Gelen yanıt çok hüzünlü. Ne yazık ki Kudret gazetesinin arşivi bir yangında yok oldu. Gülten Dayıoğlu'nun çocukken yazdığı ve Kudret gazetesinde çıkan öykü de zaten bir bacak temizleyicisini anlatıyordu. Çocuklarımızın hayatını güzelleştiren Gülten Dayıoğlu gibi çocuk edebiyatında kalem oynatan bütün o güzel insanlara selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Geldik bir Mahya Işıkları'nın daha sonuna. Yarın yeniden aynı gün ve aynı saatte biz hep buradayız. Buluşalım, birlikte olalım lütfen. Sürçülisan ettiysem affola.